Merhabalar, hoş geldiniz. Kasım ayı mektubunuz ile karşınızdayım. Kasım ayından size mektup var. Bakalım bu ay hangi konular gündeminizde olacak? Nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl davranmalısınız? Bütün bunları sizlere 3 zarfla anlatacağım. Bir de açılımlarımızın sonunda bir dilek tut ve bir soru sor etkinliği yapacağız. Bu sefer 3 tane zarf oluşturdum size. Yakından da göstereceğim. Mavi, gri ve mor zarf. Mavi zarf, gri zarf ve mor zarf. İki seçenek arasında kalan arkadaşlarım 2 tane seçebilirsiniz. Maviden başlayalım. Bu büyük karta dileğinizi tutabilirsiniz. Bu küçüğe de sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. İster yorumun sonunda ister şimdi. En son açacağım bunu. Evet, başlayalım bakalım. Gündeminizde hangi konular olacakmış? Öncelikli olarak tam da şu anda içinde bulunduğumuz Akrep Burcu'nun etkisi çıktı. Koç burcu ve Boğa burcu enerjisi gözükmekte. Bu burç konuları da şu anki Kasım ayı gündeminizde olabilir. 8 Kasım'da gerçekleşecek olan Boğa burcundaki dolunayla beraber de az sonra bahsedeceğim olaylar hayatınızda söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi burada geçmiş gündemler, geçmiş konular, daha önceden hatırladığınız mekanlar, insanlarla ilgili aşırıya kaçan durumlar varsa bütün bunların ilahi bir müdahaleyle yıkılacağını, ruhsal bir yenilik dönemine sizi taşıyacağını gösteriyor kartlarınız. Aynı zamanda geçmişteki ya da şu anda karşınıza çıkabilecek olan bir eril kişiyle ilgili bir bağlantı da gösteriyor ama burada bu kişiyle olan durumlarınız çok benzer olmayabilir. Huylarınız, zevkleriniz, hayata bakış açınız birbirinden çok daha farklı olabilir. Zıtların çekimini yaşayabileceğinizi görüyorum. Biriniz diğerinize göre daha sabırsız, daha tutkularıyla ilerleyen, daha atik olabilir. Bu kişi geçmişten gelen bir insansa tekrar bir karşılaşma, bir gönül alma, size bu zamana değin olan kapalı duygularını, hiç açmadığı cümleleri, hayranlığını ifade etme gibi bir şeyler yapabilir. Cinsellikle ilgili bir temada gelmiş. Aynı zamanda fiziksel olarak gündeminizde de sağlık konuları yer alabilir. Bu süreç içerisinde kartlarınız öfkeyle kalkıp zararla oturmamanız konusunda sizi uyarıyor. Öfkenize, sinirinize hakim olursanız eğer, bazı şeyleri çok daha güzel yönetebileceğinize, daha ılımlı, pozitif olursanız, işlerin daha kolay bir şekilde kendinizi de harap etmeden çözebileceğinizi gösteriyor. Almış olduğunuz derslerle beraber burada bir yola çıkmanız var. Kariyer konusuyla ilgili de eğer bir şeyler yıkıldıysa, işten çıkarılma, iş değişikliği, istifa etme, ani maddi kayıplar veya güveninizi sarsacak, inancınızı yerle bir edecek olaylar başınızdan geçtiyse, sosyal ilişkilerinizde de olabilir bu. Tüm bunlarla ilgili bazı şeylerin ilerleyen dönemlerde niye öyle olduğunu anlayabileceğinizi ve kendinizi şifalandırabileceğinizi görüyorum. Yıkılan şeyleri yeniden yapılandırabilmek amacıyla hayat size tekrar fırsatlar verebilir. Yalnız ben burada ani hareketleri olan bir eril kişi gördüm. Bir anda atağa kalkacak olan ya da size uzunca zamandır sabrettiyse içindekileri bir an evvel ifade etmeye dair bir dürtü hissedecek olan bir kişi var. Bu kişi de aramızdaki şeyleri gel tekrar toparlayalım,
daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturalım diyerek, dualarında belki de sizi yarattığını, yaşattığını söyleyerek adım atabilir. Bir kısmınız açısından bu yeni biri olabilir arkadaşlar. Veya beni dinleyen eril arkadaşlarım varsa bu sizsiniz bakın. Eğer bir atılımda bulunmak istiyorsanız, bir adım atmak istiyorsanız, kendi hayatınızda bir başlangıç yapmak istiyorsanız Kasım ayınızın gündemi bu sizin eylemlerinizle şekillenecek. Burada bizim bir kasamız gelmiş. Bu çok zor bir şifreyle açılan güçlü bir kasa. Burada da farklı semboller, ibareler var. Melek kafaları. Şu ortadaki biraz Medusa kafasına benziyor. Şurada bir kraliçe var. Burada bir kral var. Ortada bir boğa kafası var. Bufalo'ya da benziyor. Üstte de şurada bu kasayı şöyle şu şekilde tutabileceğimiz bir çıkıntı var. Ben şöyle hissettim. Sizin Kasım ayı gündeminizde size bulmaca bilmece gibi gelen ya da çözmenizin çok zor olduğu bir durumla alakalı çok büyük resme bakmak işe yaramayabilir. Parça parça bir şeyleri çözümleyebilirsiniz. Ya da diyelim bundan önceki günlerde ya da haftalarda bu parçalardan yalnızca bir tanesine odaklandınız ama diğerleri boş kaldı. Şimdi birini daha buldunuz. Diğerleriyle ilgili ilgiler yeni yeni açığa çıkacak ya da yeni yeni bunları da oturtmaya başlayacaksınız. Herkese güvenmemeniz gerektiği ile ilgili bir mesaj da söyleyebilirim. Bu mavi zarftaki eril arkadaşlarım aşkını ilan etmeyi düşünebilirler ya da bu karmaşık kilit mekanizması olan kasa sizin iç dünyanız, sizin zihniniz, kalbiniz olabilir. Burada bazı parçaları yerli yerine oturttuktan sonra atağa kalkacak olabilirsiniz. Mum birden sönüverdi. Bir anda aklıma şey geldi. Burada İmparator Neron resmedilmiş. Böyle ortalığı bir anda kasıp kavuran, yakan bir enerjiyle beraber artık kendi içinizdeki alevi dindirebilirsiniz, söndürebilirsiniz. Çağrışım yapıverdi bir anda ve bazı şeyleri sağlığa kavuşturmak amacıyla da bunu yapacağınızı görüyorum. Bir anda böyle bir öfkeyle kalkabilirsiniz. Ama umarım zararlı oturmazsınız. Çünkü burada yıkılan kule kartımız da gelmiş. Bu yüzden bir şeyleri ifade ederken de adım atarken de kontrollü hareket etmeye gayret gösterin. Bunun sadece aşkla bağlantısının olmasına da gerek yok. Peki şimdi nelere dikkat etmelisiniz kısmından devam edelim. Burada da az bir şey geldi ama evet, burada çiçek açan bir romantizm duygusu var. Aşık olma, aşık hissetme, hoşlanmaya başlama gibi bir takım duygular içerisinde olabilirsiniz Kasım ayında. Aşk mektupları, şiirleri tekrarlamış burada kendini. Teklif alabilirsiniz, teklif götürmeyi düşünebilirsiniz. Geçmiş yaşam bağlarının mümkün olduğunu yeniden söyle. Burada geçmişteki durumları şifalandırmayı daha çok görüyorum. Yepyeni bir şeyler yerine yıkılan şeylerin yeniden yapılandırılması ya da güvenin yeniden inşa edilmesi. Artık gerçeklerle uyanarak hareket etme tarzında bir durum çıkıyor. Burada kişisel gücünüzü bulmanız gerekmekte. Bunu bulduktan sonra da kendi sevginizi, hakkınızı, gücünüzü korumak ve ona sahip çıkmakla ilgili, kendi duygularınızla da yüzleşmeyle ilgili bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Kendiniz için yapmanız gereken şeyler, yani sizin adınıza yararlı bile olsa, sırf böyle yüzleşmek istememe, korku ya da blöf yapma tarzındaki hareketler bu iyi durumu baltalayabilir. Bu yüzden inatçılıkla hayır demek gibi bir takım özelliklere sahipseniz bu ay bunu yapmayın. Kendi iç dünyanızda çözülmemiş bir mesele olduğunu düşündürüyor kartlar bana. Bu konuyla ilgili bir amaç duygusu bulduğunuz anda harekete geçmeniz de gerekmekteymiş. Burada eğer bir şeyleri erteliyorsanız bu erteleme enerjisinden de bir an önce çıkmanız gerekmekteymiş. Yeni bir iş kurmak mı istiyorsunuz? Atılım yapın. Gereken enerji, motivasyon ve cesaret sizde var. Yeteneklerinize güvenmeniz gerekiyor. Burada sanatsal yetenekler de olabilir. Aynı zamanda çok yüksek bir cinsel çekim de görüyorum. Tutkuların arttığı, arzuların arttığı bir durumda görüyorum.
şu bir aylık süreç içerisinde karşınıza çıkan fırsatları değerlendirme konusunda ani ve aceleci olmamanız gerekiyor ama bu fırsatları da fırsat gibi görmeden bir takım duygularla, bu az önce size bahsettiğim bir şeyleri çok fazla oyun haline getirme, blöf yapma, belki inatçılık, dik başlılık gibi ya da korku gibi duygular nedeniyle bu fırsatları da değerlendirmemezlik yapmayın diyebilirim. Kasım ayı gündeminiz bu şekilde gelmiş. Peki şimdi bir dilek tutmanızı istiyorum. Bakalım tuttuğunuz dilekle ilgili size nasıl bir mesaj verecek kartınız. Güvendesin de. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman. Burada kötü enerjilere karşı korunmak, güven, güvenilirlik, güvende olmak. Bir insana güvenip güvenmemeyi sorduysanız ya da bunu dilediyseniz bu anlamda bir güzel enerji söz konusu. Aynı zamanda kendi kısmetleriniz, hayaliniz ya da düşündüğünüz şeylerin de buradaki kılıç ve kalkanla negatif enerjilere karşı korunduğunun bilgisi de şu anda geldi. Şimdi de bir soru sorabilirsiniz. Evet, açıyorum. Büyük mutlu değişim dedi. Evet, kendi hayatınızda sizi mutlu edecek büyük bir değişim söz konusu olabilir. Bir bolluk bereket teması. Bakın burada sevinçten havaya uçan bir insan var. Böyle güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Aldığınız bir haber sonrasında da olabilir. Ben şöyle bir adım atsam benim için nasıl sonuçlanır diye sorduysanız eğer, büyük olaylar ve seni mutlu edecek değişimler ile sonuçlanır gibi bir cevap da alabilirsiniz arkadaşlar, ne sorduysanız. Evet, mavi zarf için söyleyeceklerim benim bu kadar. Şimdi diğer zarfımıza geçiyorum. Bir diğer zarfımızdayız. Gri zarfı seçen arkadaşlarım hoş geldiniz. Bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyormuş? Hangi konular gündeminizde olacakmış? Nelere dikkat etmeniz gerekiyormuş? Yorumun sonunda bir soru sor, bir dilek tut açılımı etkinliği de yapacağız. Bu elimde gördüğünüz karta dileğinizi tutabilirsiniz. Bu küçüğe de sorunuzu sorabilirsiniz şimdiden. Bunu en son cevaplandıracağım. Evet, önce bir bakalım Kasım ayı gündeminize. Yeni bir zıtlık temasıyla başladık. Önce bir burçlardan bahsedelim. Su burçlarımız burada. Yengeç, Akrep, Balık. Oğlak burcumuz burada. Çok baskın olmasa da bir toprakta burada arkadaşlar. Evet, şimdi gündeminize baktığımda aslında mavi zarf ile gri arasında kalanlarınız olduysa maviyi de bir dinleyin çünkü şu kısım benziyor. Hayatınızdaki insanlarla ya da özel hayatınızdaki kişiyle zıt bakış açısına sahip olmanız ya da kişisel farklılıklar üzerinde düşünüp acaba hayal kırıklığına uğrar mıyım şeklinde durumu ele almanız gibi bir Kasım ayı gündeminiz olduğunu görüyorum. Belki bir kısmınız hayal kırıklığına da uğramıştır ama tekrar açığa çıkacaktır bu dönem. Yalnız ben burada ilk zarftan daha farklı olarak şuna benzer bir farklılık gördüm. Orada tamamen zıtların çekimi gibi bir durum vardı ama burada yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları nedeniyle ya da beklenti farklılıkları nedeniyle birbirinizi tam olarak anlayamamış olmanız ya da ifade edememiş olmanızla ilgili bir durumu daha fazla görüyorum. Duygusallıklar, hayaller alemine sığınma, bol bol hayal kurma, kafa karışıklığı, hangisi gerçekti, hangisi yanlıştı, yalandı. Bunlar arasında böyle çok da net olmayan bir süreçten geçeceğinizi görüyorum. Bir kulenin tepesine çıkar gibi olaya kuş bakışı bir şekilde bakıp uzun uzun felsefi düşüncelerle beraber
Böyle bir değerlendirme yapacağınız bir gündem olacak arkadaşlar. Aynı zamanda kariyer konusuyla ilgili içinde bulunduğunuz ortam, sizin diğer insanlarla uyumlanamadığınız, sizin yaratıcılığınızı olumlu anlamda etkilemeyen bir ortam olabilir. Bir uyumsuz hissetmiş ya da oradaki insanlara, oradaki duruma yabancılaşmış, hatta belki de kendinize bile, özünüze bile yabancılaşmış olma durumunuz da olabilir. Bir üniversite binası, kurum, kuruluş. Belki askerlikle, hukukla alakalı bir gündem de olabilir. Çünkü şu kule kartı bize askeri gözetleme kulesini verir. Hemen yanına gelen burada gladyatör giysilerinin olduğu karta gelince doğrudan bir çağrışım yaptı. Hukukla, belki askerlikle, belki bilmiyorum polislik gibi de olabilir. Buna benzer bir durumla ilgili bir gündeminiz olabilir. Savaş vereceğiniz, dünya görüşünüzü, kişisel vizyonunuzu genişletecek, artıracak neler yapabilirsiniz? İşte bu kulenin tepesine çıkıp bunlara da bakabilirsiniz. Dünyadaki yerinizi belirlemeye çalışmak, neler yapabilirsiniz? Hangi yoldan gidebilirsiniz? Savaşmak için hangi alet edevatınız eksik? Bunlara bakabilirsiniz. Hepsi tamam mı? Yoksa eksiklikler var mı? Veya geldiniz arkadaşlar, bu kulenin merdivenlerinden, o basamaklardan en tepeye kadar çıktınız. İlla bir eksiklik olmasına gerek yok. Belki de Kasım ayında kariyer konunuzla ilgili ben yol boyunca neler yapmışım, yine de şöyle bir bakmak istiyorum. Herhangi bir pürüz gözüküyor mu gibisinden bir bakış açınızda olduğunu düşünüyorum. Evet, burada bir koruma bölgesi, koruma alanı gelmiş. O koruma bölgesi aslında burada duygusal bir konudan ziyade şu kısmı kariyer, iş ve para diye ayırmak istiyorum. Çünkü bariz bu şekilde bir mesajı var. Şu kısım biraz daha hayallerle alakalı. Ben burada ikiye bölünme görüyorum. Duygu mantık savaşı gibi de olabilir. Ya da bir yanda kariyer konusuyla ilgili durumları halletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir yanda duygusal konularda sadece hayal kurarak ya da kendinizi romantik hissederek bulmuş olabilirsiniz. Bu ikisi size çok zıt gelebilir. Şurası günlük yaşam, şurası gece hissettiklerinizi çağrıştırabilir. Ya da açılım kolektif olduğu için bir kısım için şu kısım uyacakken diğer arkadaşlarım için bu kısım uyar. Burada iş görüşmeleri, toplantıları, mantıkla ilerlemeye çalışma, stratejik olmaya çalışma, bir yapı inşa etmeye çalışma. Maddi gelişmeler, yükselmeler, bu kuledeki yüksekliği de o şekilde ele alabiliriz. Bir miras durumu, babadan, dededen kalacak bir miras konuları gündemde olabilir. Hatta burada da böyle bir toplantı yeri gibi, iş ortamı gibi eski bir yapı, gerçi öyle bir inşası var ama böyle bir mekanda size kalabilir arkadaşlar. Buna benzer gündemleriniz Kasım ayında olabilir. Bir kısmınız açısından ben burada savaşmaktan bahsetmiştim. Askerlikle, hukukla ilgili bir mevzu demiştim. İç çatışmalar, tartışmalar, yasal konular, hukuki sorunlar, engeller, iş ya da aşk ilişkilerinde buna benzer durumlarda olabilir. Şu kısma tekrar döndüğümde bu, eğer siz değilseniz bu duygudaki kişi, size böyle hisseden bir insan olabilir. Hayalinde sizi canlandıran, sizi özleyen, size adım atmak isteyen, belki hatasını anlamış, pişman olan, belki kişisel farklılıklarınızı ya da bu farklılıkların doğurduğu durumları önceden değerlendirmemiş ya da bambaşka bir bakış açısıyla değerlendirmiş olabilir. Bunları yeni yeni anlayan, yanlış anladığını anlayıp, algılayıp kafasında şu an kuran, bunları düşünen bir başka insan da olabilir. Peki nelere dikkat etmelisiniz ve nasıl davranmalısınız kısmına geliyorum. Ben videoları biraz böyle durdura yapacağım, yorumlayacağım. Şu anda da öyle yapacağım arkadaşlar. Ne yazık ki şu boğaz problemim yüzünden. Tam şu kısmı açacakken neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben burayı açmayı unuttum. Tamam, buraya da açalım. Bu geçmiş etkiler. Burayla tekrar bağlantısını kurarız.
Evet, rahibe, azize ve gemiler geldi. Denizli bir şehir, denizli bir ülke, yollar, yolculuklarla ilgili bir durum. Geçmişten beri canınızı sıkıyor olabilir. İnandığınız, belki bilgece, sakince beklediğiniz bir durum ya da iç sesinizi dinleyerek hareket ettiğiniz bir durum sizi bu zamana kadar getirmiş olabilir. Beni dinleyen dişili arkadaşlarım, bu kişi sizsiniz de sanki böyle bir dua etme, bir kavuşma teması tarzında bir şey hissettirdi bana. Eril arkadaşlarım açısından da belki gözünüzde çok ayrı bir anlamı olan, değer verdiğiniz, sizden uzakta olan, belki bazı yönlerden gizemli, bazı yönlerden ulaşılmaz bulduğunuz ama anlayışlı, sessiz, sakin, bilge, belki sezgileri de kuvvetli olabilecek bir kişiyle ilgili bir durum içerisinde olduğunuzu görüyorum. Kendi hayatınız şurası da olsa bu durumun şurasıyla bir bağlantısını kurup hayalinizde canlandırdığınız durumlar açısından da ele alabilirim. Eğer bir takım yolculuk planlarınız varsa belki sorunlar ya da engellerle karşılaşırsanız bunlar iptal olabilir. Ya da erteleyebilirsiniz. Yine de buradaki durum bana dua etmeyi, evrenle, ilahi sistemle iç içe olmayı, sabredip beklemede kalmayı çağrıştırıyor. Birilerinin duasında da olabilirsiniz. Peki şimdi gelelim. Nelere dikkat etmeli ve nasıl davranmalısınız? Aynı kart gelmiş. Bir kere artık çok fazla hayal kuruyorsanız, kafanızda çok kurduğunuz şeyler varsa, ne istediğiniz konusunda net olmanız ve harekete geçmenizle ilgili kartlar size bir mesaj sunuyor. Onu mu seçsem, bunu mu seçsem, hangi yol doğru, hangi yerden ilerlesem, kafam karışık, algım karışık. Neyi seçeceğimi, kimi seçeceğimi, ne istediğimi bilmiyorum tarzındaki durumdan arınmanız gerekiyor. Burada eğer size rahat gelen, alıştığınız bir durum varsa ya da tamamen paranoyak bir şekilde inatçılıkla bir şeylere sıkı sıkıya tutunduysanız bu alandan çıkmanız, değişime direnmemeniz gerekiyor. Ve tutku, fırsat ve ilham armağanlarını değerlendirip kendinizi yeniye açmanız gerekiyor. İlginç. İlk zarfta da bu kısımda aynı kart gelmişti. Burada da geldi. Hayat amacınızı bulabileceğiniz, merak duygunuzun artabileceği, belki de yeni fırsatları bu hayır ben değişmeyeceğim diyerek sıkı sıkıya tutunduğunuz durumlardan gevşeyince, onları elinizden biraz bırakınca faydalanabileceksiniz. Bir kısmınız açısından ev almak, araba almak ya da paraya sıkı sıkıya tutunmak ama hiçbir şekilde harcamamak tarzında bir durumda olabilir. Burada verdiğin zaman alırsın da para harcama veya tasarruf yapma biçiminde aşırıya kaçma tarzında bir mesaj söylüyor. Şimdi burada bir ev teması olduğu için ve burada seçenekler arasında bocalama olduğu için eğer gerçekten böyle bir gündeminiz varsa bu da güzelmiş, o da güzelmiş, o da cazip yönlere sahip. Buranın da şöyle bir güzelliği var tarzında bu kararsızlık sürecini uzattıysanız bir an önce harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor ve yollarla, yolculuklarla ilgili tekrar bir bağlantı veriyor. Bir kısmınız açısından aile kurmak, bir kısmınız açısından yeni hayat, yeni iş. Buna benzer bir durum var arkadaşlar. Ya da hayatıma ya da kalbime hiç kimseyi almayacağım diyenleriniz varsa da artık bu hayaller aleminden ya da hayal kırıklığına uğrayacağım korkusuyla kendi kendini kandırmaktan vazgeçip bir seçim yap. Bu seçimi yaptığında sana armağanlar gelecek diyor. Evet, şimdi soru cevap ve bir dilek tut etkinliğini yapalım hadi. Önce dileğinizi tutun. Bakalım neymiş? Affet dedi. Yüreğindeki ağırlığı bırak, affetmenin hafifliğini ve huzurunu yaşa. Şurada eğer siz kara kara düşünen biriyseniz pardon. Gönül almak isteyen, ikinci bir şansım var mı diye düşünen. Burada affedilme ile ilgili bir mesaj gelmiş olabilir. Böyle bir durum söz konusu değilse
bu kişi eğer karşınızdaki insan ya da insanlarsa bu kişileri affederek içinizdeki ağırlıktan kurtulmanız gerektiğini söylüyor. Buradaki para dörtlüsü kartı bana ne, affetmeyeceğim, benim şöyle değerlerim, böyle doğrularım var diyerek tamamen inatçılıkla aşırıya kaçan bir biçimde ona sarılmanız, çok sert duvarlara ve kabuklara sahip olmanız da size ağırlık yaşatan, huzuru hissettirmeyen bir durum haline gelmiş olabilir. Bunu da bırakın diyor. Soru cevabınıza gelelim. Sağlığın iyileşmesi ya da maddiyatla ilgili bir şey dilediyseniz bu konunun gelişmesi, sağlıklı bir biçimde ilerlemesi, çözüme kavuşması. Duygusal şifalanma, tamamlanma, mutluluk, tıkanıklıkların, engellerin aşılması gibi yorum getirebilirim arkadaşlar. Evet, gri zarf içinde benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi hemen mor zarfa geçelim. Mor zarftayız. Bakalım Kasım ayı gündeminizde sizin neler saklı, nelere dikkat etmelisiniz, neler yapmalısınız ya da yapmamalısınız. Ben 2 tane deste ya da 2 zarf yorumlamaya alışmışım. Bir an sonuncu zarftayım gibi geldi griyi yorumlarken. Videonun sonunda bir dilek tut ve bir soru sor etkinliği yapacağız. Şimdiden sorabilirsiniz, dileğinizi tutabilirsiniz. Bu bir dilek tut olan. Evet, bakalım Kasım ayı gündeminizde neler varmış. İyi ki, iyi ki açılmadı. Bayağı bir kaydı. Huzur dedi. İyi, güzel açtık. 11 sayısı sizin için bir şey ifade ediyor olabilir. Uyum, denge, mükemmellik, mutluluk hissiyatı. Dolunay gelmiş 8 Kasım'da Boğa burcunda dolunay olacak. Bunun o zamanla bir bağlantısı olabilir. Buradaki kişinin kafasında da böyle bir yeni ay sembolü var. Su burçları ağırlıkta geldi. Yengeç, akrep, balık. Kova burcumuz burada bir de. Dikkatimi bir şey çekti. Farklı farklı kartlarda bile geliyor olsa 3 zarfın üçünde de bir şifa teması, iyileşme, ruhsal ve fiziksel anlamda bir arınma teması hakim. Bunlar hepinizin hayatında farklı konular üzerinden olacaktır. Ama dediğim gibi birinde şurada geldi, birinde şurada geldi, birinde soru cevap kısmında gelmişti, dilek tut kısmında gelmişti. Sizde de gelmiş bakın. Evet, sanırım 3 zarfın üçünden de en huzurlusu ve en güzeli bu. Eğer bir takım belirsizlikleriniz, korkularınız varsa merak etmeyin, bunlar önümüzdeki dolunay süreciyle beraber gideriliyor. Uygun olmayan şartlar uygun hale geliyor. Bazı şeyleri büyütmek istiyorsanız, işte daha verimli olmak, attığınız adımların dönütünü almak gibi ya da bir takım ortaklıklar durumu söz konusuysa bunlarda bir genişleme, bir verimlilik süreci sizi bekliyor. Özellikle de dişil arkadaşlarım bu süreç içerisinde gördüğünüz rüyalara, iç sesinize dikkat etmeniz gerekmekte. Ve buradaki şifa özelliği de dişil arkadaşlarımdan geliyor olabilir. Dokunduğunuz yeri iyileştirmeniz, insanların korkularını şifalandırmanız, uğursuz etkileri uzaklaştırmanız. Bir kısmınız açısından gerçekten sesim gitti. Of. Bende boğaz reflüsü çıktı arkadaşlar. Sesim kısılıyor. Böyle gidiveriyor bir anda. Videoyu durduracağım. Düzeldiğinde tekrar döneceğim. En son hangi cümleyi söylediğimi hatırlamıyorum. Ama bir şifa temasından bahsediyordum. Gerçekten mesleğiniz doktor, hemşire, ebe ya da insanların psikolojisini, ruh halini düzelten. Alternatif tıpla ilgilenebilirsiniz. Ruhsal konular, sarkaçla şifalandırma, bitkilerle ya da artık inandığınız yöntemler neyse bunlarla şifalandırma yollarına, yöntemlerine sahip olabilirsiniz.
Bu özellikle dişil arkadaşlarım için geçerli. Şifalanacağınız da bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Terfi alabilirsiniz. Çevreniz artabilir. Dostlarınızdan, etrafınızdaki insanlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Korktuğunuz şeyler başınıza gelmeyebilir. Daha huzurlu, daha taşların yerine oturduğunu gördüğünüz bir dönem sizleri bekliyor. Eğer bir takım hayal kırıklıkları yaşadıysanız, başarılı olmanızın önünde engeller söz konusuysa, bunların şifalanacağını görüyorum ama burada bir seçim yapmanız gerekebilir. Mesela burada herkese güvenmemeniz ya da sizin işinize çomak sokabilecek insanları ayıklamanızla ilgili bir durum var ki bunu da zaten iç sesiniz bunu hissedebilecek kadar güçlü. Suyla temas bol bol etmeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Adaletsizlikten, bir durumdaki yanlış düzenle devam etme durumunun içinde olmaktan huzursuz oluyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir şeyleri önceden sezinleme özelliğiniz olduğu için çok çabuk huzursuzluğa kapılma durumunuz olabilir. Yunuslar resmedilmiş, çeşitli balıklar resmedilmiş. Burada sualtı dünyası var. Burada geçmişten beri öteden gelen, burada Atlantis'le bağlantılı bir ruh durumunuz söz konusu olabilir. Bu şifa özelliğiniz buradan da geliyor olabilir ama ben bunun daha çok suyla bağlantısını görüyorum. Su ya da çeşitli sıvılar, çeşitli karışımlar diyebilirim. Şurada yazan denge kelimesini de beni tarottaki denge kartına götürdü çünkü. Buradaki kraliçenin elinde de kupa var. Bir şey içecek sanki ya da bu hazırladığı şeyi ihtiyacı olan bir kişiye sunacak gibi resmedilmiş. Arkadaşlar burada banyo ve masaj odası gelmiş. Bu da bize bir rahatlamaktan bahseder bakın. Çok eski dönemlerdeki bir Roma hamamı banyosu resmedilmiş burada. Ne kadar çok böyle nemli, sulu. Ben de böyle su altını falan pek sevmem. Çok fazla su teması var. Derinlere çok fazla inmeyle ilgili bir Kasım ayı sizleri bekliyor galiba. Ve hep şifa teması, rahatlama teması, huzuru bulma teması üzerinden kartlar mesajlar veriyor. Şurada da bir fabrika, yün dokuma, bir ortaklık kurma ile ilgili bir mesaj var ama burada kurduğunuz ortaklıklar ya da yüz yüze konuştuğunuz kişilere karşı dikkatli olmanız gerektiğine dair ufak bir mesaj var. Kartların geneline baktığımda çok büyük bir sıkıntı ya da pürüzle karşılaşacağınızı görmesem de belki burada sizi destekleyen arkadaşlarınız olabileceği gibi köstek olan ya da yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren arkadaşlarınız da olabilir ya da arkadaşlarınızın çevresindeki insanlarla iş yapmayı düşünüyorsanız ya da hayallerinizi, projelerinizi anlatmaya çalışacaksanız dikkatli olun derim. Gündeminiz böyle gelmiş. Çok net, özellikle bu bahsettiğim temalar üzerinden mesaj veriyor. Peki nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl davranmalısınız? Bu süreç içerisinde Kasım ayı okuması yapıyoruz ama 2023'de dahil olacak gibi gözüküyor. Sevdiğiniz işi yapın. Parlak fikirleriniz olabilir. Bunları süzgeçten geçirin. Açık ve net bir biçimde kendinizle iletişim kurun ve başka insanlarla iletişim kurun. Tarafsız olun arkadaşlar. Yaptığınız işlerin nitelikli olmasına, bunlara özenle eğilim göstermeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bunlar konusunda bir takdir toplayacağınızı da söyleyebilirim. Ben burada ortaklıklar 2-3 kişiyle beraber bir şey yapma görüyorum ama hani belki ilerleyen dönemlerde hepsiyle anlaşma, uzlaşma tam anlamıyla sağlanamayabilir. Ufak tefek pürüzler çıkabilir. Bu yüzden alacağınız kararlar noktasında da iyi düşünüp iyi taşınmanız gerekiyor. Çünkü burada bakın başkalarıyla çalışmak diyor. Bir iş konusuyla ünlenebilirsiniz. Burada zanaatinizle öne çıkabilirsiniz. Buradaki kişi mesela heykeltıraş. Ama bu bir sanat da olabilir.
Müzikle alakalı bir şey de olabilir. İnce eleyip sık dokumanız gereken ve az önce bahsettiğim bu sıvılarla alakalı bir meslek de olabilir. Tüm bunları kolektif yorum olduğu için tüm bunları içine alarak her neyi yapıyorsanız severek yaptığınızda bir başarı elde edeceksiniz diyebilirim. Gayret etmeniz gerekiyor. Hayatınızda yeni bir sayfa açmanız için konunun üzerine odaklanarak kararlı, azimli, dürüst bir şekilde ilerlemeniz de gerekiyor. Her neyle ilgili mücadele edeceksiniz. Ani ya da beklenmedik değişiklikler de söz konusu olabilir. Ama bakın burada da yazıyor, seçeneklerini dikkatle gözden geçir diye. İç sesinizde de dinlemeden hemen gidip birilerine bir şeyleri anlatmanızı da kartlar tavsiye etmiyor. Burada bu zarftaki mesajlar çok net, çok açık geldi ve belli başlı konular üzerinden anahtar sözcüklerle mesajlar verip duruyor. Peki şimdi dileğinizi tutun bakalım neler çıkacak. Güç sende. Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya, tüm korkulara dur de diyor. Bakın burada küçük bir çocuk kılıç saplanmış, bunu çekmeye çalışıyor. Artık kılıcı eline almış, koşturuyor gidiyor. Hava burçları da ön planda olabilir şu kısımda. İkizler, Terazi, Kova. Burada her neyi yapmak istiyorsanız bunu yapabilecek güce sahipsiniz. Korku duymayın. Peki soru cevabınıza gelelim. Bekle dedi. Gene bakın elinde kılıç var. Arkadaşlar gereken güce sahipsiniz ama bekleyin, acele etmeyin. Şurada da zaten demiştim. Seçeneklerini dikkatlice gözden geçir. Hızlı olaylar olsa bile acele etmeyin. Karar almak için bir anda atılımda bulunmanıza gerek yok. Bekleyin arkadaşlar. Doğru zaman değil demek ki. Doğru zaman ne zaman olabilir? Ve 2023 Mart ayına kadar burada bir öngörüde bulunabilirim sizlere çıkan mesajlar gereği, mesajlarla beraber. Çünkü Mars ikizlerde, geri harekette. Burada bir ikizler burcu temamız geldiği için belki de o zamana kadar bekle tarzında bir mesaj vermiştir bazılarınıza. Evet. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Mor zarf için de benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.